Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte gül anahtarlık nasıl yapılır bu videoda birlikte öğreneceğiz. Gül anahtarlığımızın öncelikle gül kısmını, daha sonra yaprak kısmını çalışacağız. Bu şekilde bir anahtarlık aparatı yerleştiriyoruz. Kendinize ve sevdiklerinize hediye edebileceğiniz güzel bir hediye alternatifi. Malzeme olarak orta kalınlıkta pamuklu iplik tercih ettim. Bu ipliği kolaylıkla tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Aynı markada bir de yaprak kısmını çalışmak için yeşil renk tercih ettim. Çok az bir miktarda gidiyor zaten arkadaşlar. Tığ olarak 3 milim yün tığı kullanıyoruz. Anahtarlıklarımızın bu kısmına da bu şekilde anahtarlık aparatı yerleştirerek anahtarlık olarak kullanabilirsiniz. Dilerseniz çanta aksesuarı olarak da bu motifimizi kullanabilirsiniz. Yapım videosuna geçmeden önce sizlerden de ufak bir ricam olacak. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Dilerseniz şimdi yapım videosuna geçelim. Anahtarlığımızın öncelikle gül kısmını yaparak başlıyoruz. İpliğimi parmağıma sardım. Hemen bir tane kilit işlemi yapıyorum. Bir tane zincir alıp sıkılıyorum. Kilit işlemi yaptıktan sonra zincir çekmeye başlayacağım. Toplamda 80 adet zincir çekiyorum. 80 adet zincirimi tamamladıktan sonra sondan sayıyoruz zincir sayılarımızı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincir sayıyorum. 10. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Şöyle bir görüntü oluşuyor. Daha sonra devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. zincirime bu sefer batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir atlayıp 5. zincire batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir çektim. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir atlıyorum. 5. zincirime sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar arkadaşlar tüm yapmamız gereken işlem bu. 4 zincir çekiyorum. Alttan 1, 2, 3, 4 zincir atlayıp 5. zincirime batıp sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri tekrarlayacağız. 4 zincir, alttan say, 1, 2, 3, 4, 5. zincire sık iğne. Bu şekilde kafes görüntüsü olacak. Zincirimizin sonuna kadar devam edelim. Evet, sıramın sonuna doğru geldim. Bakın 4 zincir çektim. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atlayıp 5. ilmeğe sık iğne yapıyorum. Ve bu şekilde kafeslerimi tamamladım. Toplamda arkadaşlar bu kafeslerden 15 adet olması gerekiyor. Şimdi bu noktada bir tane zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Ve ilk kafesime batıyorum. Bu şekilde arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Daha sonra tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum. Aynı kafese tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı kafese tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Bakın ne yaptık? 2 tane ikili trabzan yaptım. Devam ediyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı kafese tekrar batıyorum. Tığımdan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 3 ilmek var. İkisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu ikili trabzanlarımızı 9'a tamamlayacağız. Bakın 1, 2, 3 yaptım. Devam. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bakın 9 tane ikili trabzan yaptım. En son tekrar kafese batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 2 ilmek varken
İkisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Sık iğne ile başladım. 9 trabzan ve sık iğne ile bitirdim. Şimdi bir sonraki kafese geçiyorum. Sık iğne yaparak geçiyorum. Tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve ilk trabzanımı yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Devam. Yine 9 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 3 devam. 4 5 6 7 8 9 ikili trabzan yaptıktan sonra aynı kafese tekrar batıp arkadan ilmeğimi çıkartıyorum ve sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Bir sonraki kafese geçiyorum. Sık iğne ile başlıyorum. Tığımın üzerine alıyorum ve şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? İkili trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. 9 tane ikili trabzan yapacağım. Bütün yapmamız gereken işlemler bu. Her bir kafese sık iğne ile başlıyoruz. 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine sık iğne ile bitiriyoruz. Evet, sonuncu kafes boşluğuma geldim. Bakın arkadaşlar, hemen sık iğne ile başlıyorum. Ve 9 tane trabzan yapıyorum buraya da. 1 ve 9. 9 tane ikili trabzan yaptım. En son bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ipimi birazcık uzun bırakıp kestim. Ve elimde şöyle bir yapıda bir örgü oluştu. Bunu elimizle gül formu verip silikonla yapıştıracağız. Hemen başlayalım. Şu noktadan, başlangıç noktamızdan tutuyorum. Ve bakın şöyle elimle çeviriyorum. Şöyle. Elimizle şu şekilde çevirdikten sonra ilk kısmının şu ara yerine hafiften bir miktar silikonumu sıkıp yapıştırma işlemine başlıyorum. Çok fazla silikon kullanmayalım arkadaşlar. Ara yerlerde kullanmamız yeterli. Silikon lekesi de hoş gözükmeyebiliyor. Şöyle bakın. Elinizle form vererek çeviriyoruz. Şu arkasından da yapıştırabilirsiniz. Şöyle bitiş kısmını mutlaka yapıştıralım. Burası önemli. Başlangıç ve bitişler önemli arkadaşlar. Şöyle ara yerlerden de. Evet, silikon kalıntılarını da böyle bu şekilde elimizle temizleyelim. Dediğim gibi çok fazla yapıştırma işlemi yapmadan hafif rötuşlar yapabilirsiniz. Yapıştırma yapmadan direkt iğne ile de dikebilirsiniz. Benim biraz daha yapıştırma kolayıma geldiği için yapıştırma tekniğini kullanıyorum. Evet, gülümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi yaprak kısmı ile devam edelim. Yaprağı yapmak için yeşil ipliğimle devam ediyorum. İpliğimi parmağıma sardım. Sihirli halka yaparak başlayacağım. Şöyle ipliğime parmağımı çeviriyorum. Çarpı işaretini görüyorum. Tığımı yerleştiriyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha ve hafiften sihirli halkamı parmağımdan çıkartıyorum. Halkamın içerisine tığımı sokuyorum. Arkadan bir tane ilmek alıyorum. Tığımda 2 ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Bir yandan da hafifçe sihirli halkamın ipliğini şöyle çekerek kapatıyorum. Tekrar halkamın içine batıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Ve tığımda 2 ilmek varken yine sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın 1 2 tane sık iğne yaptım. Şimdi tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. İkisini birlikte örerek bir sık iğne daha. 3 tekrardan 4 5 ve 6 sık iğne yaptıktan sonra ipliğimi tutuyorum. Şöyle çekiyorum ve dairemi kapatıyorum. İlk sıramı bitirmek için başlangıçtaki sık iğnenin tepesine batıyorum. Arkadan bir ilmek alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Böylece birinci sıramızın sonunda 6 sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi hafifçe ipliğimi uzattım.
Bir sonraki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Yine tığımdaki ilmek varken ikisini birlikte örerek sık iğne yapıyorum. Şimdi bu noktada sıra başlarını kaçırmamak adına buraya bir ilmek belirleyici veya bir iplik koyabilirsiniz. Devam ediyorum. Aynı ilmeğe tekrar batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani bakın aynı ilmeğe çift batmış oldum. Yani arttırma yaptım. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğe bir sık iğne daha. Şimdi bu sırada her bir ilmeğe çift batıyorum arkadaşlar. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Bakın her bir ilmeğe 2 tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve sıramın sonuna geldim. Bakın sıra sonunda 12 adet sık iğne elde ediyoruz. İlmek belirleyicimi çıkardım ve devam ediyorum. Hemen batıyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sırama başladım. 3. sırama başladım. Hemen ilmek belirleyicini sıram başına yerleştiriyorum. Bir sık iğne ördüm. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi aynı noktaya tekrar batıp bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Bir tek sık iğne, yanındaki ilmeğe de çift sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Tek bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe çift. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tek, bir çift yaparak örmeye devam ediyorum. Bakın bir tek, bir çift örüyorum. Sıra sonuna doğru yaklaştım. Bakın. Son çift sık iğnelerimi yapıyorum. Ve 3. sıramı da bitiriyorum. Bu sıranın sonunda da arkadaşlar toplamda 18 adet sık iğne elde ediyoruz. En sonki bitişi şöyle yapıyorum. Bakın çift sık iğne yaptım. Bir sonraki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Şimdi yapraklarımızın 5 tane olan kısmını yapmaya başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincir çektikten sonra tığımın üzerine bir tane ilmek alıyorum ve arttan sayıyorum. 1, 2. 2 zincir atlayıp 3. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken 3'ünü birlikte örerek yarım trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 3 ilmek varken ilk ikisini diğer ikisini birlikte örerek bu sefer ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Yine 2 defa da çıkarak ikili trabzan yapıyorum. Tığımın üzerine alıyorum. Bir sonraki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir tane yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi tığımın üzerine 2 defa ilmek alıyorum. Bir sonraki gelen ilmeğime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Tığımda 4 tane ilmek var. İlk ikisini diğer ikisini sonuncusunda birlikte örerek 3 defa da çıkıyorum. Ve üçlü trabzan yapıyorum. Yine tığımın üzerine 2 ilmek alıyorum. Ve bir sonraki zincire batıyorum. Yine arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 4 ilmeğim varken ilk ikisini diğer ikisini sonuncusuna birlikte çıkartarak yine üçlü trabzan yaptım. Bir yarım trabzan, 3 tane ikili trabzan, 2 tane de üçlü trabzan yaptık arkadaşlar. Böylece yaprağımızın bir tanesi hazır olmuş oldu. Şimdi şöyle yapıyoruz. 1, 2, 2 ilmek atlıyorum. 3. ilmeğe batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıyorum. Tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. 1, 2, 2 zincir atlayıp 3. zincirime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıyorum. Ve tığımdaki 3 ilmeği birlikte örerek yarım trabzan yapıyorum. Tekrar tığımın üzerine aldım. Bir sonraki zincirime battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımda 2 ilmek varken, 3 ilmek varken ikisini diğer ikisini birlikte örerek ikili trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım. Bir sonraki zincirime yine ikili trabzan
2, üzerine aldım. Bir sonraki zincirime yine bir ikili trabzan, 3. Şimdi 2 tane ilmek alıyorum ve son 2 zincirim arkadaşlar, üçlü trabzanlar yapacağım. Yani 3 defa da çıkıyorum. Tekrar 2 ilmek ve sonuncu zincirime batıyorum. İlmeğimi çıkardım. Yine 3 defa da çıkıyorum. Ve alttan sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğime batıyorum. Arkadan ilmeğimi çıkartıp tığımın arasındaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığımın üzerine aldım. 1, 2, 3. ilmeğe battım. Yarım trabzan. Tığımın üzerine bir ilmek aldım. Diğer zincirime battım. Bu sefer ikili trabzan yapıyorum. 1, tekrardan diğer zincire de bir trabzan daha, 2 ve 3 tane ikili trabzan. Şimdi 2 defa doluyorum ve son kalan 2 zincirime üçlü trabzan yapıyorum. Alttan sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeğime batıyorum. Arkadan ilmeğimi alıp ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın arkadaşlar, 3 yaprağımı yaptım. Şimdi 2 tane daha yapacağım. Böylece 5'e tamamlayacağız. Evet, yapraklarımı 5'e tamamladım. Şimdi bu noktada arkadaşlar dikkat, en son ilmek kaydırma yaptım. Bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum ve zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 33 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 31, 32, 33. Evet, 33 tane zincir çektim. Şöyle zincirimi tutuyorum ve bir sonraki ilmeğe batıyorum. Bakın şöyle bir sonraki ilmeğe battım. Arkadan ilmeğimi çıkardım. Tığımdaki ilmekten geçirerek ilmek kaydırma yaptım. Bir tane daha şu ilmek aldım, sıkıladım ve ipliğimi burada kesiyorum. Bakın yaprak kısmını da bu şekilde tamamlamış olduk. Şöyle göstereyim. Ön tarafımız, arka tarafımız. Şu iki ipliği burada düğüm yapacağım. Zaten silikonla yapıştıracağımız için buradaki ipliklerim de gözükmeyecekler. Evet, yaprağım bu şekilde, gülüm böyle. Şimdi dilerseniz şu şekilde de yapıştırabilirsiniz ama ben bu kısmın hem dışarıdan güzel gözükmesi adına hem de böyle gül formunda olması adına, şöyle göstereyim, yapraklar şöyle dışarıda kalması adına bu şekilde yapıştırmayı tercih ediyorum. Hemen şöyle silikonumla şöyle çevresine geçiyorum ve gül kısmını alıyorum. Bakın şöyle yapıştırıyorum. Zaten hemen yapışıyor. Şimdi bu noktada yapraklarını da hafif yapıştırmak isterseniz şöyle bir miktar silikonla yaprak kısmına yapıştırabilirsiniz. Çok fazla sıkmayın arkadaşlar. Çünkü silikon örgünüzde leke bırakıyor. Şimdi bu kısımları temizleyeceğim ben. Bakın şöyle birazcık yapraklarını da çiçek kısmına yapıştırıyoruz. Temizleyelim. Dilerseniz dikebilirsiniz de ama yapıştırmak biraz daha pratik geliyor açıkçası. Ve böylelikle bitirmiş oluyoruz. Gülünüzü bu şekilde çanta aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Veya dilerseniz böyle anahtarlık aparatı yerleştirerek anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel bir hediye seçeneği ve çok çabuk örülüp bitiriyor. Renk renk yapıp çalışabilirsiniz. Bu şekilde anahtarlıklardan siparişler de alabilirsiniz. Kına geceleri için de güzel hediyelik alternatiflerinden bir tanesi olacaktır. Özellikle biz kadınlar bu tarz çiçek ve gül detaylarını çok seviyoruz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Hala daha kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok kıymetli. Bu videoya beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Bir başka tarif projesinde görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.